Merhaba. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım ve yeniden konumuz Suriye. Konuya başlamadan bazı arkadaşlar sormuşlar. Videolar yalnızca Suriye ile ilgili mi olacak? Aslında ben bu projeye başladığımda yalnızca Suriye'yi değil, bölgeyi tanıtmak ve bölgedeki siyasi gelişmeleri anlatmak hedefiyle bu yola çıkmıştım. Ama sizin de gördüğünüz gibi yani Suriye gündemin ilk sırasında oturmuş durumda ve onun için ard arda Suriye ile ilgili video çekimleri yapıyorum. İnşallah gelecekte başka gelişmeler olduğunda bölgede Lübnan, Irak ya da Körfez ülkeleri hatta Mısır, Afrika Arap ülkeleri onlarla ilgili de konuşacağız. Her zaman olduğu gibi videonun konusuna girmeden e, abone olmayanları abone olmaları için bir daha hatırlatayım. Ayrıca videonun içeriğini beğendiğinizde lütfen videoyu arkadaşlarınızla ve sosyal medya hesaplarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca maddi destekte bulunmak isteyenler için de artık bu olasılık açık. Bildiğiniz gibi bağımsız gazetecilik sizin desteğinizle yalnızca devam edebilir. Diyelim ve konumuza geçelim. Bugün ne konuşuyoruz Suriye ile ilgili? Dün Suriye'de çok büyük bir gelişme oldu ve Ahmed Şara El-Jolani adıyla bilinen El-Şara Suriye'nin yeni cumhurbaşkanı ilan edildi. Yani ilan edildi diyorum çünkü seçildi diyemiyoruz maalesef. Nasıl ilan edildi? İşte dün önceden bir kutlama faaliyeti, işte Suriye'nin direnişinin kazanması kutlaması ilan edildi ve bu kutlama aslında canlı olarak verilecekti televizyon kanallarından ve orada işte Şara konuşacaktı ama sonradan bu canlı yayınlama planından vazgeçildi ve sosyal medya hesaplarından küçük küçük videolar paylaşılmaya başlandı. Bunun da sebebi yani içeriden aldığım bilgilere göre kutlamaya katılan askeri milislerin, askeri grupların aralarında sorunlar olduğunu ve bu sorunların dışarıya yansıması tehlikesi önlemek için bu canlı yayından vazgeçildiğini söylediler kaynaklarım. Şimdi bu kutlamada 18 silahlı grup katıldı ve kutlama sonunda 18 silahlı grup bir şekilde El Şar'a beyat ettiler. Yani bir askeri beyat diyelim ya da kendileri arasında El Şar'ı seçtiler diyelim ve El Şara Suriye'nin Esad'dan sonraki yeni cumhurbaşkanı ilan edildi. Şimdi burada tabii ki 18 silahlı grubun bulunması büyük bir şey. Çünkü bu gruplar genelde kendi aralarında büyük farklılıklar ve büyük sorunlar yaşayanlar. Ama Suriye'deki yani sahada bulunan tüm silahlı gruplar bunlar mıydı? Ya da 18 silahlı grup Suriye sahasını temsil ediyor mu? Aslında cevap hayır. Niye? Çünkü dünkü bu beyat kutlaması ya da beyat toplantısında önemli 3 silahlı taraf bulunmuyordu. Birincisi SDG, yani bundan önceki videoda da söylediğim gibi, anlattığım gibi SDG Suriye'de en büyük askeri güç. Ayrıca Amerika'yı ve Batı'yı arkasında alan bir güç. Şimdi SDG'nin olmaması, Dera'daki silahlı grupların olmaması ki Güney Kuvvetleri adı verilir bu gruplara ve Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve birçok ülke tarafından desteklenen gruplardır. Ve Durzilerin de olmaması aslında hatta askeri anlamda bu beyatın genel olmadığı anlamına gelir. Yani tüm askeri gruplar beyat etti mi El Şer'a? Cevap hayır. Ayrıca kim vardı bu toplantıda? Yani askeri gruplar kimdi? HTŞ tabii ki normal olarak. Çünkü HTŞ kendi başkanlarını beyat ettiler. HTŞ ile hareket eden öbür silahlı gruplar ki radikal İslamcı gruplar. Ayrıca Türkiye'ye bağlı ya da Türkiye'nin kurduğu Suriye Milli Ordusu adı verilen milisler de orada bulunuyordu ve o beyata ya da işte sadakat
yeminine onlar da katıldı ve El Sharaa Cumhurbaşkanı olarak seçtiklerini ilan ettiler. Burada El Sharaa için tabii ki bu adım çok önemliydi. Niye önemliydi? Çünkü Beşar Esad'ı devirdikten sonra ya da Esad'ın kaçmasından beri yaklaşık 2 aydan yani bir hafta az süreden söz ediyoruz. El Sharaa fiili olarak Suriye'nin Cumhurbaşkanlığını yapıyordu. Yani işte dışarıdan gelen siyasiler ya da temsilcilerle görüşüyordu. İçeride kararnameler imzalıyordu, ilan ediyordu ama tüm bunları fiili güçle yapıyordu. Yani hiçbir anayasal ya da kanun çerçevesinde hiçbir unvanı, hiçbir ismi olmayan bir kişiydi. Bazı taraflar onu işte fiili cumhurbaşkanı diyorlardı ona. Öbür başka bir kısım işte direniş lideri El Sharaa diyordu. Bazıları işte askeri operasyonlar birliği başkanı unvanını veriyordu ama bir anayasal unvana sahip değildi. Yani Cumhurbaşkanı El Sharaa hiç kimse diyemiyordu. Ne haberlerde öyle geçiyordu ne de işte konuşmalarda öyle muhatap alınıyordu. Şimdi dünden sonra artık büyük çapta ister Arap dünyasında olsun hatta Batı medyasında bile artık adı Suriye Cumhurbaşkanı geçici süreçteki Cumhurbaşkanı Ahmedül Sharaa olarak tanımlanıyor yani anlatılıyor. İkinci önem neydi bu görüşme ya da bu toplantıda ya da bu beyat etkinliğinde? El Sharaa dışarıya çok önemli bir mesaj verdi. Bu mesaj da kendisinin çatısı altında 18 silahlı grubun, milisin toplanarak kendisini desteklediğini, yani çünkü bundan önce de izah etmiştim. Yani Batı ülkeleri ayrıca bölge ülkeleri için en önemli konu aslında Suriye'de bu boşluktan dolayı bir kaosun yaşanmaması ve Suriye'de bir patlamanın dışarıya sıçramaması konusuydu. Yani bundan en çok tabii ki korkan ülkeler Ürdün, işte Irak, hatta Körfez ülkeleri bu konuya çok hassas davranıyordu. Şimdi El Sharaa burada bu ülkelere mesaj verdi. Dedi ki işte bu 18 milis ki aralarında dediğim gibi Suriye Milli Ordusu da bulunuyor. Çünkü SDG'den sonra en büyük sayı olarak en büyük askeri yapı. Hatta El Tenef'teki Amerikalıların kurduğu El Magavir grubu da bulunuyordu. Yani onların da Amerika'nın onayı olmadan orada olacaklarını düşünmediğim için böyle bir küçücük de olsa bir meşruiyet verilmiş görünüyor El Sharaa bu grubun katılımıyla. Şimdi bu mesajlar tabii ki El Sharaa için çok önemliydi. Bu adımdan hemen sonra bugün Katar emiri Suriye'yi ziyaret etti. Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prensi Suriye'nin geçici dönem için Cumhurbaşkanlığına seçilen Ahmedül Sharaa tebrik ettiler. Mesaj öyleydi. Bir tebrik mesajı da Ürdün Kralı'ndan geldi. Türkiye'den daha gelmedi ama belki de bu videoyu çektiğim saatlerde de gelebilir. Yani herhangi bir dakikada böyle bir tebrik mesajı gelebilir. Öbür tarafta mesela Birleşik Arap Emirlikler ve Mısır'dan bir ses çıkmadı. Bunu da önceki videoda izah etmiştim. Yani tabii ki Türkiye ve Katar El Sharaa doğrudan destekliyor. Suudi Arabistan ve Ürdün Esad'la yaptıkları hatayı tekrarlamak istemedikleri için, yani Esad'a sırt döndürerek Esad'ı nasıl İran'ın kucağına ittilerse El Sharaa'yı da sırt döndürerek Türkiye'nin kucağına itmemek için onlar da El Sharaa böyle bir kucaklama faaliyeti gösteriyorlar. Ama Mısır ve Birleşik Arap Emirlikler çok temkinli davranıyorlar. Evet, bir diplomasi kanal açtılar. Hatta bazı görüşmeler de yaptılar ama doğrudan Katar'ın, Türkiye'nin, hatta Suudi Arabistan'ın ve Ürdün'ün yaptığı gibi El Sharaa destekliyoruz.
diyemiyorlar. Çünkü onların korkuları daha çok siyasal İslam'ın yeniden canlandırılmasıyla ilgili. Çünkü hatırlayacaksınız 2012'den başlayarak işte Mursi'nin ya da Müslüman kardeşlerin Mısır'a, Tunus'a, Libya'ya ulaştıktan sonra bu iki ülke çok direndiler ve sonunda o Müslüman kardeşler hattını ya da eksenini o bölgelerden indirmeye başardılar. Şimdi aynı tecrübeyi Suriye'de yeniden yaşamak istemiyorlar. Şimdi bunlar bu toplantıda 18 askeri milis lideri ya da askeri grup liderinin katılması aslında El-Şara'nın bir askeri beyat neticesinde Cumhurbaşkanı olduğu anlamına geliyor. O toplantıda dediğim gibi hem askeri bazı milislerin ve grupların bulunmadığı işte SDG gibi, Durziler gibi hem de daha önemlisi aslında hiçbir siyasi parti ya da toplumsal taraflar, sendikalar, azınlıkları temsil eden hatta ılımlı Sünnileri, laik kesimleri temsil eden hiçbir taraf bulunmadı. Yani böyle radikal İslamcı silahlı gruplarla Suriye Milli Ordusu liderleri bir araya gelerek bir cumhurbaşkanı seçtiler. Bu da aslında El-Şara'nın topluca bir uzlaşma neticesinde Cumhurbaşkanlığına ulaştı demeyi engelliyor tabii ki. Yani o meşruiyeti kazandırmıyor El-Şara. Şimdi hatırlayacaksınız El-Şara ilk geldiğinde bir 3 aylık bir geçici hükümet belirleyeceğini söylemişti ve kendi adamlarından oluşan bir hükümet kurmuştu. Yani zaten 4 bakan İdlib'den, 4-5 bakan Hama'nın kırsalından, 2-3 bakan Suriye'nin kuzeyinden, yani çok böyle dar olan aslında küçücük bir bölgeden ideolojik anlamda birbirine benzeyen insanları bir araya getirerek bir hükümet kurmuştu ve o zaman bu hükümet 3 aylık demişti. Bu arada ulusal bir Suriye çapında bir ulusal diyalog başlatacağız demişti ve bu diyaloğun sonunda işte ulusal birlik hükümeti kurulacağını ve ondan sonra anayasal sürece dönüleceğini söylemişti. Şimdi o vaatlerden sonradan vazgeçti. İlk vazgeçtiği şey bir ilan ya da bir açıklama yaptı. Anayasanın 3 sene sonra ancak hazır olabileceğini söyledi ve bir seçimlerle işte Cumhurbaşkanının ve parlamento belirlenmesi bir 4 sene sonra yalnızca olabileceğini söylemişti. Şimdi ondan sonra da yeni bir bir ilan daha yaptı. Dedi ki o ulusal uzlaşma diyaloğu Suriye çapındaki tarihi belirsiz süreye kadar ertelendi. Yani ondan da vazgeçti. Dün çıkardığı kararlarda aslında anayasayı iptal ettiğini, Suriye ordusunu ve işte istihbarat yapılarının feshettiğini, Suriye'deki başta Elbas Partisi olmak üzere siyasal partilerin feshettiğini ve ancak gelecek senelerde yeni bir anayasa oluşturduktan sonra bir seçim ya da bir anayasal sistemine dönebileceğini söyledi. Bu kararlar çok kritikti, çok önemliydi. Niye? Çünkü bence El-Şara şöyle bir teknik uyguluyor. Şimdilik El-Şara'nın daha önem gösterdiği aslında dış meşruiyet. Yani içeride büyük bir meşruiyet kazanmayacağını bildiği için içeriye çok takılmıyor. Çünkü dediğim gibi yani yalnızca azınlıklar değil, yalnızca etnik ve mezhepsel azınlıklar değil, Sünnilerde bile Suriye Sünnileri genel olarak daha çok Sufi İslamcılar. Yani büyük bir laik kısım var, ılımlı İslamcı kısım en büyüğü Sünnilerde. Onun için biraz böyle bu HTŞ'nin Selefi ideolojisiyle, yani HTŞ'nin ve HTŞ'yi destekleyen grupların
Selefi ideolojisini kabul etmeyecekleri bildiği için El Şera aslında içeriden meşruiyet kazanmaya hiç yanaşmıyor. Şimdilik hiç seçimlere gitmek de istemiyor. Dışarıdan bir meşruiyet kazanmak, dışarının desteğiyle bu süreci devam ettirerek içeride bir güç kazandıktan sonra yalnızca herhangi bir seçimde kazanacağını garanti ettikten sonra böyle bir adım atmak istiyor. Çünkü El Şera'nın birinci sorunu o ideolojik işte dediğimiz sorun. İkinci sorunu da ekonomi aslında. Yani Suriye'nin ekonomisi bitmiş durumda, hazine boş. Şimdi dışarıdan meşruiyet kazanmazsa hiçbir yatırım ve hiçbir mali destek gelmeyecek. Destek de gelmezse Türkiye'de siyasette çok kullanılan zannedersem rahmetli Süleyman Demirel'in söylediği bir söz var. Tencere iktidarları devirir. Yani Suriye'de de ekonomik durumların kendisine devirebileceğini bildiği için yalnızca dışarıya bakarak, dışarıya mesajlar vererek bu ekonomik sorununun ya da ekonominin biraz düzeltmesi bekleyecek. Onun için de bugünkü Katar emirinin ziyareti tabii ki çok önemliydi ama daha da önemli olan aslında hem El Şera hem de HTŞ'ye uluslararası terör listelerinden kaldırılması. Çünkü bu listelerinden kaldırılmazsa ve Suriye üzerindeki yaptırımlar kaldırılmazsa doğrudan ve aleni olarak hiçbir destek ya da hiçbir yatırım gelmeyecek Suriye'ye. Katar'da bir yere kadar destek verebilir. Ondan sonra Katar'ın desteği yetmeyecektir. El Şera bu sorunları ya da bu tehlikeleri, bu riskleri gördüğü için dışarıya çok konsantre olmuş durumda. Bu da aslında içeride gelecekte bir sorun yaşayabileceği senaryo olasılığı da daha da yükseltiyor. Yani bugün işte Durzilerin, azınlıkların, Kürtlerin olmadığı, hatta ılımlı Sünnilerin olmadığı bir siyasal yapı ne kadar sürebilir? O da sorulan sorular arasında tabii ki. Şimdi gelecek günlerde daha da yeni kararlar olacak. Bana ulaşan bilgilere göre El Şera bir geçici parlamento yani seçecek demeyelim, tayin edecek. O parlamentoyla işte kendisi Cumhurbaşkanı bir parlamento tayin ederek, o parlamentoda hükümet tayin ederek bu sürecin yürüyeceği anlamında bilgiler ulaştı bana. Bakalım göreceğiz bu bilgilerin ne kadar doğru olduğunu. Ama içeriden aldığım bilgiler, onu da söyleyelim. Tabii ki El Şera'nın bir gözü Amerika'da. Çünkü Amerika yalnızca kendisini ya da HTŞ'yi ya da Suriye üzerindeki yaptırımları kaldırmakla bitmez bu konu. Ayrıca Amerika'nın SDG ile ilgili tavrı da izliyor El Şera. Çünkü herkes biliyor ki yani Amerika'dan bir onay olmazsa SDG'ye karşı bir harekete geçemeyecek. Bu harekete geçmezse de SDG'nin kontrol ettiği bölgelerde bulunan ister petrol kaynakları ister tarım kaynaklarından faydalanmayacak ve bu da ekonominin düzenlemeyeceği anlamına gelir ve dediğim gibi ekonomi bugün El Şera için en önemli sorun. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Desteğinizi esirgemeyin. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca içeriği beğendiğinizde videoyu arkadaşlarınızla ve sosyal medya hesaplarınızla paylaşın. Beğenmeyi de unutmayın. Çok oldu. Her şeyi unutmayın. Ama desteğiniz tabii ki çok önemli. Dediğim gibi maddi destekte bulunanlar için de bu olasılık artık açık. Açtık YouTube'da. Yeni bir videoyla yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.